2012 yılında ülkemizde satılmaya başlayan J kasa Opel Astra sedan, K kasada sedan satılmadığı için 8 yıl satışta kalarak 2020 yılına kadar satıldı. Yüzü eskimesine rağmen Astra sedan hem kurumsal hem de bireysel anlamda ülkemizde yoğun ilgi gördü ve Opel'in ülkemizde en çok sattığı otomobillerden birisi oldu. Çünkü kaliteleriyle birlikte satıldığı dönemlerde C segmentinde Egea'dan sonra en hesaplı olan otomobildi. Insignia'larda da kullanılmış olan 1.6 litre 180 beygirlik turbo motorlu Astra C'ler piyasada çok nadir. Bu motorlu Astra'lar sadece 2012 ve 2013 yıllarında otomatik şanzıman alternatifiyle satıldı. 2015 yılına kadar sadece 5 ileri manuel şanzıman ile satılan 95 beygirlik 1.3 litrelik dizel motorlar ekonomik ve dayanıklı bir motor olsa da Astra için yeterli performansı sunmadıklarından çok fazla tutulmadılar ve 2014 yılından sonra yerini 1.6 litrelik dizellere bıraktılar. 110 ve 136 beygirlik modifikasyonları ile 1.6 litre dizel motor, dizel standartlarının biraz üzerinde yakıt tüketmesine rağmen rakiplerinden daha sessiz olup iyi bir performans sunabildiği için J kasa sedanlarda en çok satılan alternatif oldu ve 2018 yılına kadar satıldı. 2019 ve 2020 yıllarında Astra sedanlardaki tek motor alternatifi olan 140 beygirlik 1.4 litrelik turbo motor bizce Astra sedanlardaki en iyi motor alternatifi. Çünkü 10 saniyenin biraz üzerinde sıfırdan 100 km hıza çıkabiliyor ve start stoplu olanları dikkatli kullanımla şehir içerisinde 8 litrenin altında yakıt tüketebiliyor. Fakat bu motor her LPG dönüşümü ile tam uyumlu değil ve uygun LPG dönüşümlerinin maliyetleri bir hayli yüksek olabiliyor. LPG ile daha uyumlu olan motor ise 115 beygirlik 1.6 litrelik atmosferik motor ki her motorda olduğu gibi LPG'li kullanımla ilgili sorunlar bu motorlarda da görülebiliyor. 5 ve 6 ileri manuel şanzımanları ile birlikte 6 ileri otomatik şanzıman 1.4 ve 1.6 litrelik motorlarında sunuluyor ve yeni nesil tam otomatik şanzımanları rakipleriyle kıyaslandığında hassasiyet ve sorunsuzluk yönünden rakiplerinden daha başarılı. Ülkemizde satılan J kasa Astra sedanlar Opel'in Polonya'daki fabrikalarında üretilse de kalite yönünden Almanya ve İspanya'da üretilen hatchbacklerinden herhangi bir farkı yok. Opel Astra J kasa işçilik ve malzeme kalitesi, sürüş hissiyatı, yalıtım yönünden sınıf standartlarının üzerinde olan bir otomobil. 2009 yılında hatchback karoseri Euro NCAP'in yaptığı güvenlik testlerinde yetişkin yolcu güvenliğinden 95, çocuk yolcu güvenliğinden 84, yaya güvenliğinden 46, güvenlik yardım sistemlerden 71 puan ile 5 yıldız almış bir otomobil. Ayrıca Astra pratik kullanımda yol tutuş, direksiyon tepkisi, sürüş kararlılığı ve frenleme açısından da sınıf standartlarının üzerinde. Enjoy, Enjoy Plus, 111. yıl, Edition, Edition Plus, Sport, Basic, Business, Dynamic, Cosmo gibi donanımlarının en başlangıcı bile temel güvenlik ve konfor donanımlarını barındırırken Cosmo gibi dolu versiyonları kullanıcılarını daha memnun bırakıyor. 460 litrelik bagaj hacmi kimi rakiplerinin gerisinde olsa da ön arka iç alanı gibi yeterli. Astra genel olarak rahat ve kullanışlı bir otomobil olsa da ön konsoldaki tuş kalabalığı göz tırmalıyor ve A sütunu dönüşlerde kısmen görüşe engel oluyor. Rakipleri 1.3 ton civarındayken 1.4 hatta 1.5 tona çıkabilen ağırlıkları Astra'ların daha güçlü motorlar istemesine, bu da performans ve yakıt tüketimi yönünden olumsuzluklara neden oluyor. Tavsiye ettiğimiz 1.4 litre turbo motorlarındaki soğutma suyu sistemi sorunlarına dikkat edilmesi gerekiyor ki üst kapak yenilemenin yanında özellikle 1.6 turbo motorlarında yaşanabilen piston kırma sorunları bir hayli masraflı olabiliyor. Astra sedanlarda silecek suyu sensör arızası, deri deformasyonları, 1.6 litrelik benzinli motorlarında egzantrik arızası, devir dayım arızası, yüksek kilometreli 6 ileri manuellerinde şanzıman sorunları, 1.3 dizellerinde trigger zincirinin gevşemesinden dolayı ses yapması gibi sorunlar görülebiliyor.